Herkese merhaba, videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 16 volt 2 amper bir adaptörümüz var. Bu Nexstar merkezi uydu santralin bir adaptörü. Bunu tamir edeceğiz. Çıkış voltajı sürekli değişiyor arkadaşlar bunun. Bunu da sökmek için şöyle yandan bakıyoruz. Herhangi bir vida yeri yok. Şöyle elimizle gezdiriyoruz. Şurada etiketin altında bir vida var. Şöyle kaldıralım. Adaptördeki sorunu görmek için fişe takalım arkadaşlar. Fişe takarken dikkat ediyorum. Ölçü aletimi DC kademesine aldım, doğru akım kademesine. Programın eksi ucuna artı ucuna bağlıyorum. Gördüğünüz gibi voltajımız sürekli değişiyor arkadaşlar. Bunun da birkaç tane sebebi var. Şimdi fişten çıkartalım. Onları size anlatayım tek tek. Adaptörümü fişten çıkarttıktan sonra hemen havya değdirmiyorum veya elimi değdirmiyorum. Bakın burada blok kondansatörümüz var. Artı ve eksi uçlarına doğru akım kademesinde ölçüyorum. 8.17.3 volt diyor. Şurada benim çıkış katım var. Buraya bakıyorum. Burası 0 diyor. Direkt buraya elimi değdirirsem delinmiş gibi bir his yapar arkadaşlar. 1-2 saniye acıtır. Direkt havya falan değdirdiğim zaman da buradaki işlemciye zarar veririm. Tamir yapacağım zaman bana sorun yaratır. Bunlara dikkat ediyorsunuz. Bunu deşarj edebiliriz. Şöyle tornavidayla yaparız ama dediğim gibi bu komponentlere zarar verir. Özellikle şu işlemci. Onun yerine şöyle bir seyyar lambanız varsa arkadaşlar, şöyle değdiriyorsunuz. Ufak bir çat diyecek şimdi. Gördüğünüz gibi. Kondansatörümüz deşarj olacak. Bu işlemi yaptıktan sonra yapıyoruz. 1.2 volt diyor. Hemen onu da deşarj edelim. Şu şekilde. Herhangi bir voltaj yok arkadaşlar. Şu an müdahale edebilirim. Bunu her elektronik kartta blok kondansatör olur. Köprü diyotun çıkışındaki kondansatör blok kondansatörüdür. Burada 4 tane diyotumuz var. Ondan bu şekilde deşarj edebilirsiniz. Şimdi tamir işlemine geçelim. İlk önce bakıyorum elektronik kartıma. Herhangi bir komponentlerimde bir sıkıntı var mı? Yanık bir malzeme var mı? Bakıyorum arkadaşlar. Herhangi bir malzeme yoksa devreyi inceliyorum. Nasıl bir devre yapmışlar? Ne malzeme kullanmışlar? Bakıyorum. Burada benim sigortam var. Burada kondansatörüm var. Bobinim var. Blok kondansatörüm var. Şu 40N60 veya 40N50'dir. MOSFET. Arkada köprü diyotlarım var. Şu bölüm arkadaşlar yarım dalga doğrultma devresi. Burada tam dalga doğrultma devresi. Burada 220 volt alternatif akımdan doğru akıma dönüşüyor ama yarım dalga olarak dönüşüyor. Burada da filtreleme tam doğru akım çizgisi oluşuyor arkadaşlar. Burada 4 tane dediğim gibi diyotlarımız var. Köprü diyot oluşturmuş. Bunu biz normalde 4001, 4007 diyotlarla oluşturuyoruz. MOSFET sürücümüz var. Burada frekans yükselten kondansatörümüz var. X1, Y1 kondansatörlerimiz var. Optokuplörümüz var. Şunlar çıkış katı kondansatörlerimiz. Şu Schottky diyotumuz. Hızlı diyotlardır Schottky diyotlar. Burada dirençlerimiz var arkadaşlar. İşlemcimiz var, sürücümüz. Devreyi yöneten beyni budur. Sade basit bir kart arkadaşlar. Şimdi bizim sorunumuzun nedeni ne olabilir? Buradaki Schottky diyottan kaynaklanabilir. Zener diyot veya TL431 kullanmamışlar. Zener diyot veya TL431'den ne yapar? Ya da şu optokuplörden ne yapar? Bunları da sökerek ölçeceğiz arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı var mı? Sökmeden ölçersek buradaki dirençler ve komponentler olduğu için bizi yanıltır. O yüzden sökerek lehimden, kart üzerinden sökerek ölçeceğiz. Hemen sökerek ölçelim. İlk optokuplörden başlayalım. Optokuplörümüz bu.
Bacakları da şu iki bacak, şu iki bacak arkadaşlar. Optokuplörümüzü söktük. Optokuplörümüzün 4 tane bacağı var arkadaşlar. Şurada bir tane noktalı işaret var. Bu birinci bacak, ikinci bacak, üçüncü ve dördüncü bacak. Optokuplör nedir arkadaşlar? Anahtarlama elemanıdır. Şu ortadaki yerle, yani bu ortadan ikiye böldüğün zaman şu iki tarafla şu iki taraf tamamen yalıtımlıdır. Yani birbiriyle ayrıdır arkadaşlar. Burada iki tane led var. Bir tane led var. Burada da foto transistör var. Buradan yanan led arkadaşlar, bu foto transistörün iki bacağını birleştiriyor. Şöyle ben size göstereyim. Örnek olarak. Bir tane fotodiyotumuz var. Bu fotodiyotumuz, bir de foto transistörümüz var. Bu fotodiyotumuz infrared ışık yaydığı zaman bu foto transistörün emitter ve kolektör bacağını birleştiriyor arkadaşlar. Bunu kumandanın göz alıcısı gibi de düşünebilirsiniz. Tamamen yalıtımlıdır. Bunu da şu şekilde ölçüyorsunuz. Birinci ve ikinci bacak led bacağımızdı ya. Normal diyot ölçer gibi ledler de birer diyottur arkadaşlar. Bir tarafında değer gösterecek, bir tarafında değer göstermeyecek. Yani propların yerini değiştirdiğiniz zaman. Burada da emitter ve kolektörde de sonsuz değer gösterecek arkadaşlar. Şimdi hemen ölçelim. Ölçü aletimi, diyot kademesini aldım. Gördüğünüz gibi hiçbir değer gösteremiyor. Çeviriyorum. Hiçbir şekilde değer göstermiyor arkadaşlar. Bu optokuplörümüz arızalı. Şimdi ben bir elektronik karttan söküyüm arkadaşlar bir tane optokuplör. Şu modeli neymiş bunun? 817C yazıyor. Bu da 817C arkadaşlar. Bunu hemen söküyüm ben. Bu da sağlam optokuplörümüz arkadaşlar. Şu noktalı olan taraf burası birinci bacak, ikinci bacak, üçüncü ve dördüncü bacak. Bir de sağlam optokuplörü karşılaştıralım. Herhangi bir değer göstermiyor. Proplarımın yer değiştiriyorum. Değer göstermesi gerekecek. Gördüğünüz gibi değer gösterdi. Çeviriyorum optokuplörümü. Burada da sonsuz değer göstermesi lazım arkadaşlar. Biraz küçük olduğu için kayıyor. Sorunumuz optokuplördenmiş. Belki Schottky diyotumuz da arızalı olabilir. Optokuplörün sağlamlık testi de bu şekilde arkadaşlar. Küçük bir mini voltlarla bacaklarına voltaj verdiğiniz zaman yüksek akımları kontrol edebilirsiniz. SSR rolenin bir küçüğüdür arkadaşlar. Optokuplör. Elektronik makinalarda, adaptörlerde, bütün adaptörlerde, switch mod adaptörlerin hepsinin içerisinde optokuplör vardır. Çabuk bozulabiliyorlar arkadaşlar. Bu şekilde dikkat edersiniz. Şimdi yerine takalım. Yerine takarken de optokuplörümü nasıl sökmüştüm ben? Noktalı taraf bu sol taraftı. O yönüne bakarak takıyorum arkadaşlar. Şimdi bir fişe takıp deneyelim arkadaşlar. Şöyle güvenli bir şekilde takalım. Kontrol edelim arkadaşlar, voltajımız çıkıyor mu? 16 voltum geldi. Herhangi bir değişme de yok arkadaşlar. Şimdi toplayalım. Adaptör tamiri bu şekilde arkadaşlar. Bu SMPS bir adaptör. SMPS mantığıyla üretilmiş bir adaptör. Switch mod olarak geçer. Bunlar normalde kademe kademe ölçülerek yapılıyor. Bu çok küçük olduğu için içerisinde de ekipman fazla yok. Fazla gösterilecek bir şey yok.
Şimdi ben bunun size mantığını anlatayım arkadaşlar. Nasıl tamir yapacağını. Çünkü elektronik hesap kitap işidir. Bilgi birikimiyle, donanımıyla yapılır. Onu anlatayım ama onu anlatmadan önce daha önceki tekniklerle alternatif akım, doğru akıma nasıl çevriliyordu? Onu devre şemasında size bir anlatayım. Ondan sonra SMPS devresini anlatayım. En temelini öğrendikten sonra bunları da çok kolay rahatlıkla yapabilirsiniz. Şimdi ona geçelim. Açalım, ben çizdim daha önceden arkadaşlar. Şimdi devre şemamızı inceleyelim arkadaşlar. Burada trafomuz, köprü diyotumuz, direncimiz, ledimiz, kondansatörümüz, 78-24 voltaj regülatörümüz, kondansatörlerimiz, bobinlerimiz, çıkış kondansatörlerimiz var filtrelemek için. 222 primer sargısından girdiği zaman şu şekilde dalgalı. Sekonder sargısından çıkıp köprü diyotumuza gidiyor. Burada da köprü diyotta 4 tane diyottan oluşmuş arkadaşlar. Bilen 4001, bilen 4007 diyotlardan. Diyotlarımızın bu kısmı anot, bu kısmı katot. Diyotlar tek yönlü akım geçiriyor. Anot kısmından artı voltaj gelip katot kısmından artı voltaj çıkıyor. Siz anot kısmından eksi voltaj verip katottan eksi alamazsınız. Katottan eksi girip anottan eksi alacaksınız. Bağlantısınızı bu şekilde yapacaksınız. Mantığı bu olduğu için arkadaşlar 4 tane diyotu birleştiriyoruz. Anot, katot, anot, katot, katot, anot, katot, anot arkadaşlar. İki tarafa da anot, katot gelen taraflara trafodan gelen uçları bağlıyorsunuz. Anot ve katot uçlarına. Gördüğünüz gibi. İki tarafa katot gelen kısımdan da eksi çıkışını alıyorsunuz. İki tarafa anot gelen kısımdan da artı çıkışını alıyorsunuz. Köprü diyotu bu şekilde bağlıyorsunuz. Bu işlemi yaptıktan sonra buraya kadar voltajımızın geldiğini anlamak için burada bir tane ledimiz var. Bir tane de 1 kilomluk direncimiz var. Ledimizin koruması için yüksek voltajdan. Voltajımız geldikten sonra burada blok kondansatörümüz var. Blok kondansatörümüze giriyor. Burada işlemimiz bizim şu aşağıda gördüğünüz gibi yarım dalga doğrultma devresi oluyor arkadaşlar bu şekilde. Bu işlem olduktan sonra bunu tam filtrelemek için, tam doğru akıma çevirmek için, yani buraya yük bağladığımız zaman voltaj değerinin değişmemesi için bir tane voltaj regülatörü bağlıyoruz. Buraya isterseniz transistör de bağlayabilirsiniz. Tetikleme yaptırıp voltajı sabitleyebilirsiniz. Veya farklı ekipmanlar kullanabilirsiniz. Ben voltaj regülatörü kullandım. Basit, anlaşılır olabilmesi için. Bu voltaj regülatörlerinde 3 tane bacağı var. Birinci bacak in bacağı, voltaj giriş bacağı. Ortadaki eksi giriş ve çıkış. Üçüncü de çıkış bacağı. Birinci in dediğim bu 78-24 olduğu için ilk önce onu söyleyeyim isterseniz arkadaşlar. Bu sondaki iki rakam voltajı belirliyor. Bu 12 olabilir, 15 olabilir, 9 olabilir, 5 olabilir. Bu sondaki rakamlar nasıl değişirse arkadaşlar benim buradan alacağım voltaj belirleniyor. Çıkış voltajım belirleniyor. Regüle voltajım. Buradaki 78 dediği de arkadaşlar benim bu artı polarizasyon yaptığım oluyor. Yani birinci bacağa artı voltaj girip üçüncü bacaktan artı voltaj çıkıyor. Bu 79 olsaydı arkadaşlar bu birinci bacaktan eksi girip üçüncü bacaktan eksi çıkacaktım. Bu bağlantının tam tersini yapacaktım. Mantığı bu şekilde. Şimdi burada da sembolünü görüyorsunuz. Bu üstündeki yuvarlaklar kırpılmış arkadaşlar. Burada filtreleme işlemi yapıyor. Bu tepe noktalarını kesiyor. Voltajın milivoltlarda oynamaması için. Bunlar için de arkadaşlar çıkışlarına bunun tam düz, filtresiz, tertemiz bir doğru akım olması için kondansatör ve bobinler kullanılıyor. Bu kondansatör ve bobinleri çıkış kartına koyduğunuz zaman voltajı sabit tutuyor, dengeliyor. Dengeledikten sonra tertemiz bir doğru akım çıkmış oluyor. Alternatif akımdan doğru akıma çevirme işlemi bu şekildeydi. Büyük trafolarla yapılıyordu. İşlem bu şekildeydi. Şimdi daha sonradan SMPS devreleri çıktı. Şimdi ona geçelim arkadaşlar. Bu televizyonun besleme kartı SMPS mantığıyla çalışıyor arkadaşlar. LG marka bir televizyonun besleme kartı. Burada şimdi 3 tane devremiz var. Şurada besleme bölümümüz var, SMPS bölümü. Şurada da arkadaşlar invertörü bölümümüz var. Şurada da on off açma kapama bölümümüz var. Bu kart nasıl çalışıyor? 220 buradan girdiği zaman buradan 24 volt olarak 12 volt, 5 volt, 3 volt olarak çıkıyor buradan. Burada on off bölümü var. Şu bölüm. Arkasında sürücüsü, anahtarlama girişleri var. Burada harici bir soketi var. Siz televizyon kumandanın tuşuna bastığınız zaman burayı tetikliyor. 3.3 voltla. Buradaki invertörü çalıştırıyor.
İnvertörü de buradaki entegre sürücümüz sürüyor. İnvertör çalışmaya başlıyor. 12 voltu, 24 voltu, 220 volt olarak çıkartarak ledleri çalıştırıyor arkadaşlar. Malzemelerimizi tanıyalım. Burada sigorta direncimiz var. PTC ve NTC'miz var. Kondansatörümüz, bobinimiz. Küçük mikrofon hatlı kondansatörümüz. Köprü diyotumuz. Blok kondansatörümüz var. Şu bölüm şu şekilde yarım dalga doğrultma devresi. Şurada şu şekilde tam dalga doğrultma devresi. Burada bir tane MOSFET sürücümüz var. Bu 6 bacaklı. Şurada Schottky diyotlarımız var. Şu bobin, şu ikisi Schottky diyot. Burada SMPS trafomuz var. Çıkış kondansatörlerimiz var. Zener diyotumuz var. Optokuplerimiz var. Ben söktüm biraz önce. Arkada TL431 var. Şurada ben onu da söktüm aynı şekilde. Dirençlerimiz vesaire ekipmanlarımız var. Şimdi şu bölümü anlatalım sadece. Bu yarım dalga doğrultma devresi 220 volt giriyor. Buradan 35-24 volt olarak çıkıyor. Yarım dalga olarak biraz önce anlattığım gibi. Burada sigortamız var. Güvenlik amaçlı kullanıyor. Yüksek amper geldiği zaman kesiyor. Burada NTC ve PTC dengeyi sağlıyor arkadaşlar. Sıcaklık ve soğukluk olarak yüksek ısınmada devrenin enerjisini kesiyor. Burada kondansatör ve şu bobinler, şu üç parçada dalgalanmayı önlüyor arkadaşlar. 220'deki biraz önce anlattığım alternatif akımdaki dalgalanmayı önlüyor. Ayrıyeten de yüksek amperi kırıyor arkadaşlar. Buraya direkt 220 bağladığı zaman burayı patlatır. Burada köprü diyotumuz var. Bu çıkışına köprü diyotumuza geliyor. Köprü diyotumuzun bu kondansatörden sonra şu AC girişine bağlanıyor. Fark etmiyor. Sekonder girişinden buraya bağlıyorsunuz. Artı eksi çıkışından da buradaki blok kondansatöre giriyor. Blok kondansatörden de bu SMPS trafosuna giriyor. Bu SMPS trafosu da içerisinde bunun ferrit nüve var. Ferrit nüvenin içerisinde de kömür var. Şu şekilde kare dalgalar oluşturuyor arkadaşlar. Bu kare dalgalarda buradan çıkarak elektrik sinyaline dönüşüyor. Elektrik sinyaline dönüşüp burada diyotlarla bizim çıkışımıza geliyor. Çıkışımızda bizim voltajı belirlememiz için burada zener diyot oluyor. Ya da TL431 oluyor. TL431 de ayarlanamayan zener diyottur. Buradan optokuplörümüzün led bacağına geliyor. Ben diyor voltajım buraya kadar geldi diyor. Buradan emitter ve kolektörü birleştirerek MOSFET sürücüsüne çalışmayı durdur diyor. MOSFET sürücüsü anahtarlamayı keserek trafonun SMPS trafosunun çalışmasını durduruyor. Buraya led optokuplörün led bacağına voltaj gelmediği zaman ise bu emitör ve kolektör açık devre olduğu için bu çalışmaya başlıyor. Daha fazla elektrik üretiyor. SMPS devrenin çalışma mantığı bu şekilde. Şimdi bunları nasıl tamir yapıyoruz? Bu mantıkları öğrendikten sonra ben kendi tecrübelerimi söyleyeyim arkadaşlar size. Ben direkt fişe takıp ölçümlerimle ilk blok kondansatöre bakalım arkadaşlar. Daha doğrusu ilk önce herhangi bir kartta yanık, patlak, çatlak var. Bunları kontrol edelim. Sonra enerji verip buradaki blok kondansatörü kontrol edelim. Blok kondansatörün değeri nedir örnek veriyorum. 1035. Buradan 35-40 volt arası çıkıyor mu? Buradan çıkıyorsa burayla işim olmaz. Şu yarım dalga bölümüyle işim olmaz. Bu bölüme geçelim. Buradan voltaj çıkmıyorsa bu bölüme gelirim. Burada sigorta direnç olur, varistor olur. Buradaki ekipmanlar değişebilir. Üretici firmanın mühendisliği ile alakalı. Burada sigortalar var. Bunları kontrol edelim. Bunları da sökerek kontrol edelim. Diyotlar aynı şekilde. Özellikle bu MOSFET sürücü. Bunları kontrol edelim. Bu çıkışı kontrol etmek için de en basit yolu arkadaşlar. Burada kondansatörler var. Kondansatörlerin çıkışını ölçersin. Kondansatörlerin çıkışını ölçmeden önce de buradaki optokuplörün led bacağını ölçersiniz. 1 volt geliyor mu? Eğer buraya geliyorsa arkadaşlar buradan birleştirme yapmıyordur. Bu bölüme bakarsınız. Mantığı bu şekilde. Sıra sıra arıza takip yaparak gidiyorsunuz. Diyotları, dirençleri devre üzerinde ölçmüyorsunuz. Sadece kısa devre var mı kontrol edebilirsiniz. Söküp ölçüyorsunuz. Bu bacaklarına direnç veya ekipmanlar bağlı olduğu için sizi yanıltabilir arkadaşlar. Bu temel mantıkları öğrendikten sonra bütün tamirleri yapabilirsiniz. Ayrıca de bütün malzemelerin ne işe yaradığını bileceksiniz. Diyot nedir, direnç nedir, kondansatör nedir gibi.
Mesela bakın burada ben gördüğüm zaman hemen anlayabiliyorum. Burada mesela 105 derece diyor. Bu kondansatör hiçbir şekilde şişmez. Ben adaptör tamirlerinde göstermiştim. Kurumaz. O yüzden uzun ömürlü olur. Piyasada da bunu bulamazsınız arkadaşlar. Tamir işlemlerini bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Temel mantığını anladıktan sonra bütün işlemleri rahat yapabilirsiniz. Herkese görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese iyi günler dilerim. Hoşça kalın.